Arkadaşlar hepinize selamlar. TYT'nin ikinci ünitesiyle beraber birlikteyiz. Bu ünitede ne göreceğiz? Bu ünitede atomun yapısına giriyoruz artık. Atomun yapısı bizim gördüğümüz ilk ünitede kimyanın sembolik diliyle beraber artık temel ünitelerden biri. Bu ünitede birazcık zorlanıyorsun, soru kaçırıyorsun. Onun önüne geçmeye çalışacağız. Ünite ne içeriyor? İlk önce bize atom modellerinden bahsediyor. Yani tarihsel süreçte atom fikrinin nasıl geliştiğini anlatıyor. Arkasından da atomun taneciklerini yani atom altı tanecikleri, protonu, nötronu, elektronu bunları zaten biliyorsun en temelde. Bunların birbirleriyle ilişkisini göreceğiz. Atomu tanımlayan sayıları inceleyeceğiz ve bunlarla işlem yapacağız. Üniteye başlayalım. Atom modellerinde karşımıza şu çıkıyor. İlk önce atom fikrinin nereden çıktığını hatırlamamız lazım. Geçen ünitede gördük simyadan kimya ünitesinde Demokritos ilk defa atom fikrini öne atan kişiydi. Öne süren kişiydi. Ne demişti? Maddenin bölünemeyen en küçük ortak özellik maddeyle ortak özelliklerini taşıyan yapı taşına atomos diyelim demişti. Atomos da zaten dediğim gibi atom yani bugüne kadar atom oldu. Atom demek de bölünemeyen demek anlamına geliyordu. Bu milattan önce 400 yıllarında gerçekleşiyor. Bugüne baktığınızda 2025 yılındayız. Üzerinden yaklaşık 2400 yıl geçmiş. Fakat atom hakkındaki gelişmeler milattan sonra 1800-1900 yıllarında ilerlemeye devam ediyor. Bir kendisi de kimya öğretmeni olan Dalton atom modeli karşınıza çıkıyor. İlk model olarak atom modeli aslında bize çok fazla bir şey anlatmıyor. Ne anlatmaya çalışıyorum? Eğer Demokritos'un öne sürdüğü model, atoma şunu diyelim dediği model kübik bir resimse, örnek atomu kübik olarak resmettiyse, Dalton bunu elips şeklinde, yuvarlak şeklinde görselleştiriyor. Aradaki aslında fark bu. Baktığınız zaman bugünkü modele daha yakın çünkü biz biliyoruz ki bugünkü modelim zaten yuvarlak. Ve bundan dolayı bir gelişme olarak kabul edilebiliyor. Onun dışında öne sürdüğü birçok şey zaten yalanlanmış durumda. Burada eksikliklerini de beraber göreceğiz. Peki Dalton ne demiş? Demiş ki çok önemli. Atomlar çok yoğun, içi dolu kürelerdir diyor. Yani atom bir küredir, içi doludur. Elektron, nötron, proton bugün bildiğim taneciklerin hiçbirinden bahsetmemiş. İçi dolu bir küredir diyor. Diyor ki bir elementin tüm atomları büyüklük, şekil ve kütle bakımından özdeştir. Farklı elementlerin atomları birbirinden diğer elementlerden farklıdır diyor. Bu da normal mantıken düşündüğünüz zaman bir elementin atomunun aynı olması lazım. Atom türü ve sayısı kimyasal tepkimelerde korunur diyor. Bu önemli bir madde. Bugün de karşınıza atom türünün ve sayısının korunduğu karşımıza çıkıyor. Bileşikler elementlerin belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşur diyor. Bakın şimdi bunları incelediğinizde biz bunların birçoğunun bugün yanlış olduğunu biliyoruz. Ne demek? Atomlar içi dolu kürelerdir demiş. Atom büyük kısmı boşluk. İçi dolu değil. Baktığınız zaman bir elementin tüm atomları özdeştir demiş. Hidrojen elementinin döteryum ve tridyum izotopları var. Bugünkü perspektiften baktığımızda elementleri oluşturan atomların özdeş olmadığını, izotop atom olduğunu biliyorum. Baktığınız zaman bu doğru. Atom türü ve sayısı kimyasal tepkimeler sırasında korunur ki bana Anton Lavoisier zaten bunu söylemişti. Buna benzer bir şey söylemişti. Bileşikler elementlerin belirli oranda birleşmesi sonucu oluşur. Bak burası önemli. Dalton'u tarihe geçiren zaten bu madde. Bu doğrudan katlı oranı işaret ediyor. Diyor ki bileşikler elementlerin belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşur diyor. Bu da dediğim gibi katlı oran ve sabit oranların sonucu olarak yorumu olarak değerlendirilebilir. Şimdi ben Dalton atom modelinde neyi bileceğim? Bir kere aklına gelmesi için Dalton atom modelini bir bilardo topuna benzet. Buraya bak zaten resmini almışım. Bilardo topu modeli olarak aklında kalsın. En önemli nokta bu modelde en başta söylediğim elektron, nötron, proton, boşluk, çekirdek yok. Tamamen bomboş bir model. Sadece ve sadece şunu söylüyor. Atomun içi dolu bir berk, yoğun, sıkı bir küre olduğunu söylüyor. Bu benim Dalton atom modelim. Bundan sonraki modeller yavaş yavaş gelişmeye başlayacak. Dediğim gibi bundan sonraki modelde zaten Thomson atom modeli. Bakalım Thomson atom modeli bize model için ne demiş? İkinci modelim Thomson atom modeli. Thomson atom modelinde şimdi bazı şeyler değişecek. Çok önemli bir noktası var. Thomson atom modeli aklımda kalması için söylüyorum. Elektron bu modelde var. İlk defa bir atom altı tanecik olan elektron bu modelde artık modelin içerisine işlenmiş durumda. Diyor ki evet
Dalton'un dediği doğru. Atom içi dolu bir berk küredir. Fakat atomun içerisinde gömülü vaziyette, bak burada görselleştiremiyorsan zihninde, gömülü vaziyette elektronlar bulunur diyor. Ve bu elektronlar, dikkat et, bugün hareket ettiğini biliyorum ama o dönem Thomson atom modelinde bu elektronlar hareket etmiyor. Diyor ki atomların içinde gömülü vaziyette elektronlar vardır. Atom gene Dalton'un dediği gibi iç dolu küredir. Bak sen Dalton'da öğrendin, atom içi dolu değil. Burada da bir yanlış yapıyor Thomson. Devam edelim. Diyor ki atomda gömülü elektronların yük miktarı kadar. Yani burada örnek diyelim ki -10 olarak bir elektron yük yoğunluğu varsa aynı miktarda artı yük vardır diyor. Dikkat et, proton demiyor, artı yük diyor. Artı yükler şöyle göstereyim sana. Şuradaki sarı kısmı görüyor musun? İşte buradaki sarı kısımda homojen bir şekilde dağılmıştır diyor. Şimdi ikinci madde. Thomson bana diyor ki elektronların sayısıyla yük miktarıyla protonların yani artı yüklerin sayısı birbirine eşit ve atom nötrdür diyor. Bu önemli. Benim atomlarım genelde doğada nötr olarak bulunuyor. Diyor ki artı ve eksi yükler atomda homojen olarak dağılmıştır diyor. Bu da yanlış. Ben bugün ışığında baktığımda şunu görüyorum. Atomun bir çekirdeği var. Artı yükler çekirdekte bulunuyor. Eksi yükler de onun etrafında dönüyor. Ama bak ne demiş? Artı ve eksi yükler homojen dağılmıştır diyor. Bu da yanlış. Atomun çapı yaklaşık 10 üzeri eksi 8 santimetredir. Bu bugün de baktığımızda yaklaşık bu değere ulaşılabiliyor. Atomun kütlesini pozitif yükler oluşturur diyor. Bu da yanlış. Neden? Çünkü bu sefer nötron yok. Atomun kütlesinin çekirdek otan oluştuğunu biliyorum ben. Gelelim eksikliklere. Burada sana zaten bahsettim. Ama tekrar üzerinden geçelim. Atomda negatif ve pozitif yükler homojen olarak dağılmaz. Çünkü neden? Çekirdekte artı yükler, eksi yükler de onun etrafında dönecektir. Homojen olarak dağılma söz konusu değil. Dalton'un yaptığı yanlışı Thomson da yapıyor. Atom boşluklu yapıdadır. Atomda Dalton'da, Thomson'da ikisi de içi dolu olarak görselleştirmiş. Bu da yanlış. Atomun kütlesini artı yükler oluşturur demiş Thomson. Atomun kütlesinin ancak yarısını artı yükler oluşturur. Çünkü nötron diye bir taneciğim var. Bu tanecik de atomun kütlesinde protonla eş kütlede, birazdan göreceğim. Şimdi karşına sorular böyle çıkar. Yorum yaptırır ya da sana diğer modellerle karşılaştırma olanağı verir. Modele arkadaşlar üzümlü kek modeli deniyor. Buraya da değinelim. Burada gördüğün gibi bir üzümlü kek var. Kekin içindeki gömülü vaziyetteki üzümler elektronu resmettiriyor. Kekin hamur kısmı, yani şu sarı hamur kısmı, bu sefer bu da artı yükleri sembolize ediyor. Bundan dolayı model üzümlü keke benzetilebiliyor. Gel bakalım soruda ne demiş? Atomlar pozitif küreler olup elektronlar bu küreye homojen olarak dağılmıştır. Bu ifade yanlış. Atomlar pozitif küre değil. Bak burada daha atomlar nötrdür. Birinci öncülüm yanlış. Atomun yapısında yüksüz nötronların varlığını açıklamıştır diyor. Hayır. Pozitif yüklerin olduğunu söylüyor ama nötrona dair herhangi bir şey bulunmuyor. Nötron 1932 yılında Chadwick tarafından bulunacak. Bu da yanlış. Atomun yapısındaki pozitif ve negatif yüklerin konumunu doğru olarak belirlemiştir diyor. Hayır. Homojen olarak dağılmıştır demişti. Normalde pozitif yükler çekirdekte, negatif yükler de etrafında olacaktı. Bunu da söyleyemiyor. Hangileri doğrudur dersen bunlardan hiçbiri doğru değildir. Buradaki 3 öncül de yanlış olacaktır. Şimdi bundan sonra Thomson'ın öğrencisi Rutherford geliyor. Artık atom modellerinde yavaş yavaş ciddi bilimsel keşifler gerçekleşmeye başlıyor. Thomson atom modelinden sonra Rutherford geliyor. Hemen iki modeli bir tekrarlayalım. Dalton atom modelini bilardo topuna benzettim. İçi dolu berk küre, başka hiçbir şey yok. Onun dışında Thomson atom modelini üzümlü köke benzettim. Modelin önemi, elektron ilk defa bir modelde resmediliyor. Şuna da değineyim. Elektronu bulan kişi Thomson değil, Stoley diye bir bilim insanı. O da aklında kalabilir. Dediğim gibi elektronu Thomson bulmamış ama modelinde Thomson elektronu kullanan ilk kişi olmuş. Şimdi bundan sonra Rutherford atom modelinde bakalım ne anlatıyor bize. Az önce konuştuğumuz gibi Thomson atom modeli üzümlü keke benzetiliyor. Kekte bulunan üzümler modeldeki elektronlara benzetilirken kekin hamur kısmı ise atom modelindeki pozitif yükleri sembolize ediyor. Rutherford atom modeline geldiğimde artık bilimsel anlamda daha ileri bir model. Önce bir deney tasarlıyor. Deneyin sonuçları olarak zaten atom modelini oluşturuyor. Deney şu. Bu arada modele alfa ışını saçılım deneyi,
veya altın levha deneyi olarak da tarihe geçiyor. Eğer sana soruda altın levha deneyinin sonucu olan atom modeli diyorsa Rutherford atom modelidir. Ya da alfa ışını saçılım deneyinin sonucu olan deney diyorsa, atom modeli diyorsa bu sefer gene Rutherford atom modelini hatırlaman lazım. Rutherford atom modelinde bir deney yapıyor dedim. Deney şu. Önce bir alfa ışın kaynağı var. Radyoaktif bir ışın gönderiyor. Alfa ışınları pozitif yüklü ışınlardır. Bunu bir alüminyum folyodan çok daha ince bir altın levha gibi düşün. Bu altın levhayı alfa ışınlarına bombardıman ediyor. Ve arkasında da bir reseptör var. Bu bir alıcı. Alıcı ne yapıyor söyleyeyim. Gönderdiğim ışınların eğer levhadan geçerse ne tarafa geçtiğini bana söylüyor. Örnek bu geçiyor, buraya çarpıyor. Burada bir ışıma yapıyor ve ben doğru kırılmadan geçtiğini görüyorum. Burada da birazcık mikroskobik bir bakış açısıyla bakarsan ışınlar geldiğinde dediğim gibi altınlara çarpacak. Peki ne oluyor? Bunun ne olduğunu anlamanız için sizin öncelikli olarak şunu anlamanız lazım. Örnek elimde bir şeftali var. Bu şeftalinin içerisine bir kalemle bu şeftaliyi tam ortadan delmeye çalışıyor. Ne olur? Kendine bir sor. Kalem geçer mi? Geçmez mi? Şu an kalemin geçmeyeceğini söylediğinizi duyar gibiyim. Neden? Dediğimde cevap şudur. Şeftalinin ortasındaki çekirdek kalemin geçmesine izin vermez. İşte tam olarak Rutherford da bu deneyi yapıyor. Yaptığı deney sonucunda şunu görüyor. Gönderdiği ışınların büyük bir çoğunluğu geçiyor. Yani gönderdiği ışınların büyük bir çoğunluğu hiçbir sapmaya uğramadan karşı tarafta reseptörde alıcıda sinyal veriyor. Yani geçiyor. Ama ışınların çok az bir kısmı ya sapmaya uğruyor ya da geri dönüyor. İşte bu noktada şu yorumu yapıyor. Atomun çekirdeğinde, hatırlayın gönderdiğim ışın artı yüklü, atomun merkezinde artı yüklerin toplandığı bir merkez var. İşte biz buna bugün çekirdek diyoruz. Rutherford atom modelinin en önemli yanı çekirdek bulundu. Aynı bizim az önce yaptığımız şeftali deneyi gibi gönderdiğim ışın çekirdeğe çarpıyor ve geri geliyor. Ya da çekirdeğe yakın konumda sapmaya uğruyor. İşte Rutherford peki çekirdeğin neden küçük bir hacimde toplandığını söylüyor. Çünkü gönderdiğim ışınların büyük bir çoğunluğu zaten hiçbir sapmaya uğramadan geçiyor. Bakın benim gönderdiğim ışınlar çekirdeğe çarpmıyor. Çoğunluğu geçiyor. Sadece çok az bir kısmı geri dönüp sapmaya uğradığı için çekirdeğin çok küçük bir hacimde toplandığı yorumuna varıyor. Ve bunu deney sonuçları olarak yorumluyor. Diyor ki atomda pozitif yükün tamamı çekirdek denilen küçük bir hacimde toplanmıştır. 1. Çok önemli. 2. Thomson bize demişti ki atomun çapı yaklaşık 10 üzeri eksi 8 santimetre civarındadır demişti. Bunu ilerletiyor. Çekirdek 10 üzeri eksi 12 ila 10 üzeri eksi 13 santimetre civarındadır. Şimdi 10 üzeri eksi 13 daha küçük bir sayı. Bu da atomun çapı olsun. 10 üzeri eksi 8, 10 üzeri eksi 12. Geri kalan kısım boşluk. İşte benim gönderdiğim bütün o ışınların birçoğu o boşluktan geçip karşı tarafa gidiyor. Elektronlar çekirdeğin etrafında döner diyor. Ki biliyoruz elektron eksi çekirdek artı yüklü. Elektronlar çekirdeğin etrafında dönüyor. Belki kiminizin aklına geldi. O zaman artı eksiyi çeker niye yapışmıyor? İşte Rutherford zaten bunu açıklayamıyor. Diyor ki atomun kütlesi pozitif yüklerin toplam kütlesinin 2 katı da kadardır diyor. Bak burada önemli bir şey var. Rutherford çekirdekin nötronun varlığını sezmiş. Ama nötronun varlığını kanıtlayamamış. Diyor ki artı yükler atomun kütlesinin yarısını oluşturur. Diğer yarısı soru işareti. Diyor ki bir tanecik daha var ama işte o nötron dediğimiz taneciği, bugün nötron olarak adlandırdığımız taneciği Rutherford bulamıyor. Sezgisel olarak varlığını düşünüyor ama deneysel olarak bunu kanıtlayamıyor ki 1932 yılında Chadwick, bu da Rutherford'un öğrencisi, o dediğim gibi nötronu bulacak. Gelelim şuna. Thomson'ın dediği gibi atom nötrdür savunuyor. Artı ve eksi yükler birbirine eşittir diyor. Şimdi bu deneyin sonucu ne? Ben Rutherford'da neyi bileceğim? Bir kere bunu şeftali modeli olarak aklında tut. Çekirdek bulunuyor. En önemli sonuç. Atomun büyük kısmı boşluk. Önemli. Burada başka önemli olan şey şu. Elektronların çekirdeğin etrafında o boşluk olan kısımda döndüğünü öne sürüyor.
ileri götürüyor. Peki buradan sonra ne var karşında? Buradan sonra Rutherford'un eksiklikleri var. Rutherford modelinin eksikliklerine baktığında az önce dedim ya belki birilerinizin aklına gelmiştir diye. Artı ve eksi yükler eğer birbirinin etrafında dönüyorsa bunlar nasıl çekirdek birbirine yapışmıyor düşüncesi. İşte burada bu hareketi Rutherford da açıklayamıyor. Artı yüklerin eksi yükleri çektiğini biliyorum. Ama eksi yükler neden bir süre sonra çekirdeğe yapışmıyor kısmını Rutherford da açıklayamıyor. Eksikliklerinden ilki bu. Elektronların hareketini açıklayamamıştır. İkinci kısım benim normalde bugün kullandığım modelde nötron var ama burada bir nötron bulunamamış, sezilmiş ama deneysel olarak kanıtlanmadığı için Rutherford nötronu bulamamış. Model dediğim gibi şeftali modeli olarak sana anlattığım analoji, sana anlattığım benzetmeyi buraya not olarak bıraktım. Şeftali modeli olarak aklında tut. Şimdi 3 tane modelim var. 1. Bilardo topu modeli. 2. Üzümlü kek modelim Thomson. 3. Şeftali modeli Rutherford. Gelelim son modele. Bohr atom modeli. Bugün kullandığım arkadaşlar modern atom teorisine en yakın model bu. Hatta bugünün kullandığım modeldeki birçok şeyi de Bohr atom modelinden alıyorum. Normal sıradan atom modellerinden biraz farklı. Çünkü burası artık kuantum mekaniğine, kuantum fiziğine giriş kısmı. Atomu en dolu dolu tanımlayan modellerden biri. Bohr diyor ki bir çekirdek var. Hatta şurada resmedelim. Diyor ki bir çekirdek var. Çekirdeğin etrafında enerji katmanları, katman, yörünge ya da kabuk. Bunlara üçünü de söyleyebiliyor. Ne dedim? Katman, kabuk ya da yörünge. Bu yörüngeler var diyor. Bunlara isim veriyor. Bunlara K, L, M ve N harflerine buraya da yazdım. İsim veriyor. Bunlar aynı zamanda n eşittir 1, n eşittir 2, n eşittir 3 ve n eşittir 4 şeklinde sıralanabiliyor. Diyor ki elektron bu katmanlarda çekirdeğe en yakın durumda bulunmak ister diyor. Bunlar bir enerji katmanıdır. Elektronu bu enerji katmanı hapseder diyor. Ve aynı şekilde çekirdek tarafından da bu elektron çekilir diyor. Yani iki kuvvet etkisi altındadır. Şöyle düşünün. Bakın elimde bir tane mıknatıs var. Bunu iple bağladım. Tutuyorum. Yanına da başka bir mıknatıs getirdim. Şimdi bu mıknatıs elimdeki iple bağlı mıknatısı çeker. 1. Bu büyük mıknatısı oynattığımda iple bağlı olan mıknatıs da o yörüngede oynayacaktır. 2. Ama ipten kurtulamaz. Diğerinin çekimden de kurtulamaz. İki kuvvetin etkisi altında kalacaktır. İşte Rutherford'un açıklayamadığı elektron hareketini burada Bohr basit bir şekilde anlatımla bu şekilde açıklayabiliyor. Buradaki enerji elektronu tutuyor fakat çekirdekteki artı yükler de elektronu çekiyor. Bundan dolayı elektron iki kuvvetin etkisinde kaldığı için yörüngede takip ediyor. Bu bir. 2. Başka ne demiş? Eğer buradaki elektron dışarıdan buradaki enerjiden daha fazla bir enerji alırsa elektron bir üst katmana sıçrama yapar diyor. Ben elektronun en düşük katmanda, en enerjisi en düşük, çekirdeğe en yakın konumda bulunduğu konuma ben temel hal diyorum. Eğer dışarıdan enerji alıp bulunmaması gereken bir katmana geçerse buna uyarılmış hal diyorum. Şu dışarıdan enerji alma olayı birazdan anlatacağım. Absorpsiyon. Tekrar geri dönecek elektron uyarılmış halden temel hale geçirecek. Buna da emisyon diyeceğim. Birazdan anlatacağım. Eğer ki elektron aldığı enerjiyi buraya geçtikten sonra aldığı enerjiyi geri verirse tekrar alt konuma geçecektir. Yani bu sefer uyarılmış halden temel hale bir geçiş olacaktır. Şimdi bana diyeceksin belki hocam adam ne güzel bir model yapmış. Bugün de hala n eşittir n sayılarını kullanıyorum. KLMN'yi kullanıyorum. Absorpsiyon, emisyon biraz sonra tekrar değineceğim. Bunları kullanıyorum. Niye kullanmıyorum? Bohr atom modelinin eksikliklerine baktığında açıklayamadığı birkaç şey var. 1. Bu model tek elektronlu tanecikleri açıklayabiliyor. Ama çok elektronlu tanecikleri açıklamada yetersiz kalıyor. İlk işte eksikliklerinden biri. Yani hidrojeni mesela bakalım. Hidrojen gördüğün gibi tek elektronlu açıklayabiliyor. Lityum 3, 2 artı 2 tane elektronunu kaybetmiş.
açıklayabiliyor. Ama çok elektronlu atomlar açıklamada yetersiz kalıyor. Bu ilk eksikliği. 2. Ben bugün biliyorum, az önce dedim kabuk, katman, yörünge, elektronlar belirli bir yörünge izler dedim sana. İşte burada da yanılıyor çünkü elektronlar, sen 11. sınıfta gördün, elektronlar yörüngede değil SPDF dediğim orbitallerde bulunur. İşte ikinci durumu da bu. Elektronlar belirli bir yörünge, doğrusal belirli bir yörünge izlemez. Onun yerine belirli, olma olasılığı yüksek orbitallerde bulunur. Bu da ikinci eksiği olarak karşına çıkıyor. Gelelim şuna. Şu meraklısına dediğim kısma. Burası normalde fen lisesi müfredatında var ama sorularda karşına çıkıyor. 1. Bohr atom modelinde elektronun çekirdeğe en yakın olma isteğin durumuna ben temel hal diyorum. Elektron enerji alırsa aldığı enerji sonucunda bir üst katmana sıçrama yapıyor. Bu bir. Biz bu duruma uyarılma ya da absorpsiyon diyoruz. Enerji aldığı durum. Aldığında ne yapıyormuş? Temel halden uyarılmış hale geçiyormuş. Sonra eğer enerji vermeyi kesersem, yani aldığı enerjiyi bir süre sonra elektron ısı ya da ışık olarak dışarıya veriyor. Ve bu durumda uyarılmış halden temel hale tekrar geri dönüyor. Bu duruma da emisyon diyorum. Yani absorpsiyon durumu enerji alıp temel halden uyarılmış hale geçmek. Emisyon durumu enerji verip uyarılmış halden temel hale geçmiş. Ve ben buradaki olayı şu şekilde bir deneye sürüklüyorum. Eğer burada verdiği ışığı, emisyon durumunda atomun verdiği ışığı bir prizmadan geçirirsem spektrum adını verdiğim bir şey oluşturuyor. Gençler, spektrum iki türlüdür. Ya sürekli spektrumdur ya süreksiz spektrumdur. Sürekli spektrum dediğiniz şey şudur. Bakın bu gökkuşağı. Sürekli spektrumda gökkuşağının renk skalası mordan kırmızının ötesine kadar. Buradaki renk geçişleri ayrı değildir. Bak, burada mordan keskin bir maviye geçiş söz konusu değil. Ya da yeşilden keskin bir sarıya geçiş söz konusu değil. Bak, önce sarıdan turuncuya geçmiş, turuncudan kırmızıya geçmiş. Keskin bir geçiş söz konusu değil. Ama süreksiz spektrumda doğrudan geçişler vardır. Bakın, bu hidrojenin emisyon spektrumu. Emisyon spektrumda kırmızı, mavi, mor, işte böyle çizgiler oluşuyor. Peki hocam, bu çizgilerin önemi ne? Arkadaşlar, 118 tane element var. Bu 118 tane elementin buradaki çizgileri sıra dışı. Yani hepsinin parmak izi gibi ayrı. Ben eğer bilmediğim bir atomun yaydığı ışığı eğer prizmadan geçirir, yansıtırsam oluşturduğu spektrum bana o bilmediğim atomun hangi atom olduğunu söyleyebiliyor. İşte ben buna emisyon spektrumu diyorum. Peki absorpsiyon spektrumu ne? Bak, farkındaysan bunun tam tersi. Bu da şöyle. Ben bu sefer beyaz ışığı bir gaz bulutu içerisinden, örnek bilmediğim A gazının içerisinden geçiriyorum. Geçirdikten sonra prizmaya sokuyorum. Bu sefer şunu görüyorum. Benim o beyaz ışığım şu şekilde spektrum vermesi gerekirken bu şekilde bir spektrum veriyor. İşte buna da absorpsiyon spektrumu diyorum. Absorpsiyon neydi, hatırla? Absorpsiyon enerjiyi aldığı, işte beyaz ışığın şu noktalardaki enerjisini hidrojen gazı soğuruyor. Bundan dolayı o noktalar artık gözükmüyor, siyah olarak gözüküyor. İşte buna da absorpsiyon spektrumu diyorum. Şimdi gelelim şuna. Ne öğrendin? Bir toparlayalım. Atom modellerini bitiriyoruz. Ne öğrendin? 1. İlk atom fikri Demokritos. Arkasından bilardo topu modeli, Dalton modeli. Arkasından Thomson modeli, Rutherford altın levha deneyi, Bohr enerji katmanları, yörüngeleri ve en sonunda spektrum. Spektrumda da ne gördün? Absorpsiyon ve emisyonu bilmen lazım. Spektrum kavramı sürekli ve süreksiz olabilir. Sürekli gökkuşağının oluşturduğu, süreksiz atomların yaydığı ışığın oluşturduğu spektrum olarak karşına çıkacak. Tamam. Bu modeli de arkadaşlar normalde gezegen modeli olarak da adlandırılıyor yurt dışı kaynaklarında. Bohr atom modeli. Aynı şekilde baktığınızda Rutherford atom modeli de gezegen modeli olarak adlandırılıyor. Türkçe'ye çevrilmede bir sıkıntı yaşanıyor. Ama dediğim gibi bu modelde, Rutherford modeli de gezegen modeli olarak adlandırılabiliyor. Aklında bulunsun. Şimdi bundan sonra artık atomun yapısına geçeceğiz. Atom altı tanecikleri inceleyeceğiz.
Şimdilik kendine iyi bak. Görüşmek üzere bundan sonraki videoda.